Son dönemde adını daha çok çikolatasıyla duymuş olabilirsiniz. Ancak Dubai'nin çölden turizm cennetine dönüşen öyküsü anlatılmaya değer. GZT10'un Orta Doğu serisinin bu videosunda geçmişten bugüne Dubai'nin büyük dönüşümünü anlatacağız. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 emirliğinden bir tanesi, hatta en bilineni ve gözdesi. Nüfusu yaklaşık 3,8 milyon, bunun yaklaşık %85'i ekspatlardan yani yabancı çalışanlardan oluşuyor. Diğer emirlikleri sayacak olursak, başkent Abu Dhabi, Acman, Fujairah, Ras El Hayme, Sharika ve El Kayveyn. Dubai'nin bulunduğu coğrafya için en yalın haliyle çöl denilebilir. Haliyle sıcak ve kurak bir iklime sahip. Nil, Fırat ve Dicle gibi büyük nehirlerin yokluğunda Dubai ve içinde bulunduğu daha geniş coğrafyanın ekilebilir arazisi sadece vahalarla sınırlı. Nitekim Dubai'nin parçası olduğu Birleşik Arap Emirlikleri topraklarının birinden azı ekilebilir arazi. Fikir vermesi açısından bu oran Türkiye'de %26'larda. Şimdi bu durumun etkilerine bakalım. Az yağış alması ve ekilebilir arazi kıtlığı, Dubai ve içinde bulunduğu coğrafyanın ekonomik faaliyetlerini vahalarda tarım, vaha dışındaki alanlarda ise büyükbaş hayvancılığa dayalı konar göçerlikle sınırlandırdı. Balıkçılık ise potansiyeli yüksek olsa da su kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle kısıtlı kaldı. Bir sahil kenti olan Dubai'de bir istisna değil. Yakın çevresinde temiz su kaynağından mahrum, dolayısıyla aslında tarihin normal akışı içinde Dubai gibi bir şehir hiç ortaya çıkmayabilirdi. Şayet 18. yüzyılda Avrupa'nın zenginleşmesiyle paralel olarak inciye olan küresel talep artmasaydı. İnci üretebilen istiridye türleri büyük oranda tropikal ve ılıman deniz ve okyanuslarda yaşar. Basra Körfezi de bu denizlerden biridir ve inci üretebilen istiridye türlerinden en az 2 tanesine ev sahipliği yapar. Özellikle Bahreyn'in hemen kuzeyinden Musandam adasına kadar olan güney sahillerinin sığ olması inci avcılığını kolaylaştıran önemli bir etkendir. Basra Körfezi'nde inci avcılığının tarihi antik dönemlere kadar uzanıyor. Ancak öncesinde incinin sadece dar bir aristokrasi zümresinin kullandığı ziynet eşyası olması, Körfez'de kapsamlı bir ekonomik faaliyet olmasına engeldi. Bu durum Avrupa'da burjuvazinin yükselişiyle değişti ve inci daha geniş kesimlerin kullandığı bir ziynet eşyası oldu. Artan inci talebini karşılamak üzere daha fazla insan Körfez'in güney sahillerine göç etti ve inci avcılığına başladı. Hatta artan iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere Afrika'nın doğu sahilinden Körfez'in güney sahillerine köleler getirildi. Basra Körfezi'nin sahil şehirlerinin önemli bir kısmı bu süreçte oluştu. Dubai'de bu şehirlerden biri olarak 18. yüzyılın sonu itibariyle ortaya çıktı. Kuruluşundan yaklaşık bir yüzyıl sonra Dubai'de inci avcılığı en temel ekonomik aktiviteydi. İngiliz diplomat John Lorimer'in verdiği istatistiklere göre 20. yüzyıl başlarında Dubai nüfusunun %69'u inci avcılığı yapıyordu. 18. yüzyıl sonları itibariyle oluşan Dubai'nin çevresindeki diğer sahil şehirlerinde de durum farklı değildi. Yine Lorimer'in verdiği istatistiklere göre Abu Dhabi nüfusunun %51'i, Katar nüfusunun %48'i, El Kayveyn'in %35'i, Şarika'nın ise %30'u inci avcılığı ile meşguldü. 18. yüzyıl başı itibarıyla Dubai ve çevresinde iki yerel güç hakimdi. Birincisi deniz gücü olan Ras El Hayme merkezli El Kavasım kabilesi, diğeri ise kara gücü olan ve sonrasında Abu Dhabi'yi merkez olarak belirleyecek Beni Yas kabilesi. Dubai konumu itibarıyla bu iki gücün sınır bölgesindeydi ve Beni Yas kabilesinin kontrolü altındaydı. Bu yerel dengeyi tamamen alt üst edecek gelişme İngiltere'den geldi. İngiltere o tarih itibarıyla Hint Okyanusu'nun tartışmasız tek hakimiydi ve korsanlık faaliyetlerinin merkezi gördüğü Basra Körfezi'nin güney sahillerini pasifize etmeye girişti. 1819 yılında düzenlediği kapsamlı bir deniz operasyonuyla bunu başardı. İngiltere ayrıca buradaki Arap yöneticilerine bir anlaşma empoze etti. Bu anlaşma ile Basra Körfezi'nde korsanlığı yasakladı ve Arap gemilerinin kayıt ettirilmelerini şart koştu. Dubai adına bu anlaşmayı Beni Yas kabilesinden, bugün de Abu Dhabi'nin yönetici ailesi olan El Nahyan'dan bir isim imzaladı. El Nahyan ailesinin liderliğini yaptığı Beni Yas birbiriyle akraba iki büyük alt kabileden oluşuyordu. El Nahyan ailesinin olduğu Albu Falah ve El Maktum ailesinin olduğu Elbu Falasa. İngiltere ile anlaşmanın yapıldığı 1820'de Beni Yas'ın lideri El Nahyan ailesinden Tahnun bin Şahbut'tu. Bu anlaşmadan 13 yıl sonra Tahnun'un kardeşi Halife, kardeşi Tahnun'u ve onu destekleyenleri öldürdü ve Beni Yas'ın liderliğini ele geçirdi. Bu olayın ardından El Maktum ailesinin liderliğindeki Albu Falasa aslında bir kabile federasyonu olan Beni Yas'tan ayrıldı ve Dubai'yi ele geçirdi. İngiltere El Maktum'u Dubai'nin şeyh ailesi olarak
olarak tanıdı ve Dubai, Abu Dhabi'den ayrı bir emirlik olarak kuruldu. Ancak İngiltere'nin El Mektoum ailesini yönetici olarak tanıması takip eden yıllarda Abu Dhabi ile girecekleri çatışmaları engellemedi. Zira İngiltere'nin ilkini 1820 yılında empoze ettiği ve takip eden 10 yıllarda kapsamını genişlettiği anlaşmalar emirlikleri sadece denizden gelecek saldırılara karşı koruyordu. Fakat El Mektoum ailesi diplomasi ve kurduğu ittifaklarla ve gerektiğinde savaşarak Dubai'nin ayrı bir emirlik olarak varlığını koruyabildi. Takip eden yüzyılın Dubai'yi en derinden sarsan gelişmesi 1929 ekonomik buhranı oldu. Zira kriz, ekonomileri büyük oranda inci ihracatına dayanan Dubai ve diğer körfez emirlerinin temel gelir kaynağını kuruttu. Aslında felaket daha önce başlamıştı. 1910'lu yılların ortalarından kültür inceliğinin dünya piyasasına çok daha ucuz fiyatlardan inci sürmesiyle. Çıplak gözle doğalından ayırt edilemeyen kültür incisi inci fiyatlarını aşağı çekti. Büyük buhran ise talebi daralttı. Öyle ki Basra körfezinde inci avcılığı sonu geldi. Takip eden yıllar Dubai ve diğer emirlikler için yokluk yılları olacaktı. Hatta birçok aile sahil bölgelerini terk etti ve başka bölgelere göç etti. Ancak Arap Yarımadası'nın Basra Körfezi sahillerinin başka bir zenginlik kaynağına daha sahiplik yaptığı kısa süre içinde anlaşıldı. Petrol ilk olarak Bahreyn'de 1932'de keşfedildi. Kuveyt'te 1933, Katar'da ise 1938'de. Daha güneyde keşif oldukça gecikti. Abu Dhabi'de Katar'dan tam 20 yıl sonra petrol keşfedildi. Dubai'de ise 1966'da. Takip eden yıllarda da yeni noktalarda arama faaliyeti yapıldı ancak netice aynıydı. Dubai'nin toprakları büyük çapta petrol rezervine sahip değildi. Takip eden 10 yıllarda da bu değişmedi. Nitekim güncel rakamlarla Abu Dhabi'nin petrol rezervleri 92 milyar varilken Dubai'ninki sadece 4 milyar varil. Hal bu iken Dubai kalkınmak ve zenginleşmek yolunda başka adımlar atmalıydı. Bu adımları büyük vizyonerlikle yapacak isimse 1958'den 1990'a kadar 32 yıl Dubai'nin emirliğini yapacak Raşid bin Said El Mektoum'du. Bu adımlara geçmeden önce Dubai'nin kaderini şekillendirecek kritik bir gelişmeye daha bakmamız gerek. 1820 yılından itibaren empoze ettiği anlaşmalarla Dubai ve civar emirlikleri nihayetinde dış ilişkilerde tamamen kendine bağımlı hale getiren, karşılığında ise koruması altına alan İngiltere, 2. Dünya Savaşı'nın ardından süper güçlüğünü Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'ne kaptırsa da bir süre daha Körfez'de etkin olmaya devam etti. Ancak yükselen anti-emperyalist pan-Arapçı dalga İngiltere'nin bölgedeki varlığına tehditti. Nitekim bu dalganın etkisiyle Kuveyt 1961 yılında İngiltere'den bağımsızlığını aldı. Ancak Irak'ın Kuveyt'i işgal tehdidi karşısında İngiltere'nin koruması devam etti. 7 yıl sonra İngiltere bu sefer kendi isteğiyle 1971 sonu itibarıyla Körfez'den bütün askeri ve idari varlığını çekeceğini duyurdu. Dubai ve İngiltere'nin koruması altındaki diğer emirliklerin ısrarına karşı İngiltere bu kararından vazgeçmedi ve böylece Körfez'deki 150 yıllık İngiliz hakimiyeti sona ermiş oldu. İngiltere, Körfez'den çekilmeden önce güvenlik anlaşması içinde olduğu bütün emirlikleri bir siyasi birlik çatısı altında toplamak istiyordu. 1968 yılında Abu Dhabi, Dubai, Şarika, Ras El Hayma, El Kayveyn, Fuceyra, Acman ile Bahreyn ve Katar emirleri Dubai'de buluştu. Takip eden yıllarda başka toplantılar da yapıldı. Hatta emirler ortak bayrak konusunda bile anlaştı ki bugün Katar ve Bahreyn halen daha o dönem anlaştıkları bayrağı farklı renklerle kullanmakta. Mayıs 1971'e gelindiğinde birlik kurulmasının önündeki engeller hemen hemen kalkmış görünüyordu. Ancak Bahreyn ve Katar birliğe dahil olma fikrinden son anda vazgeçti ve bağımsızlıklarını ilan ettiler. Geri kalan 7 emirlikten Ras El Hayma hariç 6'sı 2 Aralık 1971 günü Birleşik Arap Emirlikleri Devleti'ni kurdu. Ras El Hayme birliğe 10 Ocak 1972 günü katıldı. Birleşik Arap Emirlikleri teknik olarak federal bir devletti. Dolayısıyla bütün emirlikler eşit statüdeydi. İç işlerinde büyük oranda bağımsız ancak dış işleri ve savunmada ortak politika takip edeceklerdi. Bu ortak politikaları ise emirlerin oluşturduğu devletin en yüksek yasama ve yürütme gücü Yüksek Federal Konseyi belirleyecekti. Ancak Abu Dhabi sahip olduğu petrol zenginliğiyle başından beri birlikte hegemon konumunda oldu. Nitekim devletin başkenti Abu Dhabi oldu. Abu Dhabi emiri ise devlet başkanı. Dubai emiri ise başbakan. Bu düzenleme bugüne kadar korundu.
Dubai'nin takip eden 10 yıllardaki mucizevi kalkınması ve nihayetinde bölgede, hatta dünyada önemli bir ticaret ve finans merkezine dönüşmesi işte bu arka planda gerçekleşti. Aslında 1970'li yıllarda Dubai ekonomisine halen daha petrol hakimdi. 75'te petrol gelirleri Dubai gayri safi yurt içi hasılasının neredeyse 3'te 2'sini oluşturuyordu. 1985 yılı itibarıyla bu oran %50'ye, 95'te %18'e, 2005'te ise sadece %3'e düştü. 1975'ten 2005'e 30 yıllık süre boyunca petrol yerini ticaret, inşaat ve hizmet sektörüne bıraktı. Dubai'nin bu inanılmaz dönüşümünün mimarı ise hiç kuşkusuz Şeyh Raşid bin Said oldu. Şeyh Raşid bin Said 1912 yılında Dubai'de dünyaya geldi. 1930'lu yıllar boyunca babasının iktidarına karşı yapılan darbe girişimlerine karşı dirayetle direndi. 1940'lı yıllarda babasının günlük işlerden el çekmesiyle emirliğin yönetimini üstlendi. Babasının 1958'deki ölümüyle de emir oldu. Ancak Şeyh Raşid Dubai'yi dönüştürmeye öncesinde başlamıştı. Dubai'nin diğer sahil şehirlerine göre en kritik avantajı nispeten büyük bir koyunun olmasıydı ve bu koy kumların birikmesiyle kapanma noktasına geliyordu. Haliyle gemiler Dubai'nin açığında durup yükünün kayıklarla kıyıya taşınması gerekiyordu. Koyun kumlarının temizlenmesi, hatta daha da genişletilmesi mümkündü. Ancak büyük bir masraf gerekiyordu. Şeyh Raşid şahsi imkanları, kentin gelirleri ve Kuveyt'ten temin ettiği kaynakla Dubai koyunun temizletilmesi ve genişletilmesi projesini başlattı. Proje 1961 yılında tamamlandığında Dubai bütün sahilin en derin limanına sahipti. Şeyh Raşid limanla birlikte Dubai'de bir de havaalanı inşa etti. Hem Dubai limanı hem de Dubai havaalanı Şarika'nın limanı ve havaalanının yerini aldı ve Dubai'nin ekonomik kalkınmasının dinamosu oldu. Zira Dubai, Şarika'yı yerinden ederek Ras El Hayme'den Abu Dhabi'ye bütün sahile yapılacak ticaretin giriş çıkış noktası oldu. Dubai'nin yapması gereken hem limanını hem de havalimanını takip eden 10 yıllarda yeni yatırımlarla genişletmekti. 1966'da keşfedilen petrol ve takip eden yıllarda akan petrol gelirleri Şeyh Raşid'e bu yeni yatırımları yapma fırsatı verdi. 1967'de başlatılan ve 71'de tamamlanan proje ile yeni adıyla Raşid Limanı artık çok daha büyük gemilere hizmet vermeye başladı. Şeyh Raşid, 70'li yıllarda 4 çılgın projesini daha başlattı. Raşid Limanı'na yakın bir tersane, şehrin merkezinde 39 katlı bir gökdelen, şehrin yaklaşık 20 kilometre güneyinde Cebel Ali'de devasa boyutlarda bir liman ve ona komşu alüminyum döküm tesisi. Özellikle Cebel Ali Limanı öylesine çılgınca bir projeydi ki, şehrin tüccarları Şeyh Raşid'in projeden vazgeçmesi için oğlu ve geleceğin Dubai emiri Şeyh Muhammed'den ricacı bile oldular. Şeyh Raşid'in oğluna cevabı şu olacaktı: "Bu limanı şu an ben kuruyorum çünkü gelecekte senin bu limanı kurmaya paran yetmeyecek." Şeyh Raşid'in 4 çılgın projesi de tamamlandı. 39 katlı gökdelen, ki Orta Doğu'nun ilk gökdeleniydi. Alüminyum döküm tesisi ve Cebel Ali Limanı 1979 yılında tamamlandı. Tersane ise 1983'te. Ancak artık iyice yaşlanmıştı. 1981'de felç geçirdi. Kısmen toparlandı. Ancak 83 yılında 44 yıllık tek eşini, 9 çocuğunun annesi Şeyh Latife'yi kaybetti. Şeyh Raşid'in hayatı boyunca ilk ve son kez eşini kaybettiğinde ağladığı nakledilir. Bir daha da toparlanamadı. Takip eden 7 yıl boyunca görevlerini oğulları Mektum, Hamdan ve Muhammed'e devretti ve 1990'da vefat etti. Şeyh Raşid'in vizyonerliği ve girişimciliği Dubai'yi gerek ekonomisi, gerek altyapısı, gerekse kentin yaşanabilirliği açısından tanınmayacak derecede dönüştürdü. Onun kurduğu Dubai Alüminyum 2007'de kurulan Abu Dhabi Alüminyum ile 2013'te birleşti. Bu birleşmeden doğan Emirates Global Alüminyum bugün Orta Doğu'nun birinci, dünyanın ise en büyük 6. alüminyum üreticisi. Cebel Ali Limanı Orta Doğu'nun en büyük, dünyanın en büyük 11. limanı. Şeyh Raşid'in inşa ettiği Dubai Havalimanı ise 2023 istatistiklerine göre yolcu sayısıyla dünyanın en büyük 2. havalimanı. Yine onun kurduğu Dubai tersanesini işleten Dubai Dry Docks World'de sektörün önde gelen ve sadece Dubai'de değil, dünyanın farklı bölgelerinde tersane liman işleten bir firması. Şeyh Raşid'in ardından emirliği üstlenen oğulları ilk önce Şeyh Mektum, daha sonra Şeyh Muhammed'e babalarının açtığı yolda yürümek kaldı. Baba, Dubai'nin kalkınması için en hayati yatırımları yaparken oğullar Dubai'nin adını bütün dünyada duyuracak yatırım ve projelere imza attı. Bu projelerin en bilinenleri arasında yelken şeklindeki 7 yıldızlı Burj El Arab Oteli, Palmiye Adası ve elbette dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa sayılabilir. Burada bir parantez açarak Burj Khalifa'yı özellikle anlatalım.
Dünyanın en uzun binasını inşa etme fikri aslında ilk olarak 1960'larda ortaya çıkmıştı. Dubai emiri Şeyh Muhammed bin Raşid sosyal medya hesabından paylaştığı siyah beyaz bir fotoğraf karesiyle bunun hikayesini anlattı. 1960'larda babası Şeyh Raşid bin Said El Mektum ile New York'ta o dönem dünyanın en uzun binası olan Empire State'in tepesinde çekilen fotoğrafın altına şunları yazdı. 60'larda babamla birlikte dünyanın en yüksek binası olan New York'taki Empire State'e çıktığımızda bir rüya başlamıştı. Bir gün şehrimizin de böyle harikalarla dolu olacağı hayaliyle Dubai'ye döndük. Bugün Burj Halife ile bu rüya gerçek oldu. Yakın dönemde Dubai'nin hızlı büyümesi yalnızca 2007-2008 küresel finansal krizinde geçici bir sekteye uğradı, ancak Abu Dhabi'nin finansal yardımı ile yine kaldığı yerden devam etti. Dubai, Abu Dhabi'nin bu yardımına minnetini başlangıçta Burj Dubai adını taşıyan dünyanın en uzun binasına dönemin Abu Dhabi emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın adını vererek gösterdi. Dubai'nin kısa sayılabilecek bir süre içinde önemli bir turizm ve finans merkezi haline gelmesi şüphesiz büyük bir başarı. Bakan Muhammed El Gargavi, Dubai emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Mektum'un liderliğini ve Dubai vizyonunu konu edinen The Sheikh CEO isimli kitapta şöyle diyor. Çocukluk ve gençlik yıllarımızda herhangi birimize Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir gün turizm endüstrisi olur mu diye sorsaydınız asla olmaz derdik. Kim neden gelsin ki? 2024 yılının ilk 11 ayında 17 milyon yabancı turist ağırlayan Dubai, bugün dünyanın en fazla ziyaret edilen şehirleri listesinde Bangkok, İstanbul, Londra gibi şehirlerle yarışıyor. Son dönemde adını daha çok çikolatasıyla duymuş olabilirsiniz, ancak Dubai'nin çölden turizm cennetine dönüşen öyküsü anlatılmaya değer.